Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu çiçek yastıkları yapacağız. Modelin yapılışı çok kolay. Herkesin rahatlıkla yapabileceği model. İsterseniz bunu tek renk, isterseniz bu şekilde renkli püskülleri isterseniz orta motiften ya da kenar renginden yapabilirsiniz. Yeşille krem olandan makrome ip kullandım. Diğeri beyaz ve sarı olan da %100 koton ip kullandım. Püsküllerinde makarna ip kullandım daha büyük görünmesi için. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Zili açarak sıradaki videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Videoma destek için bir like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu modeli yaparken orta kısmına yaklaşık 40-50 metre kadar ip gitti, çiçek kısmına. Çevresine etrafını yapabilmek için de yaklaşık 300 ile 400 metre arasında ip gitti arkadaşlar. Sarıda çiçeğini biraz daha küçük yaptım. Yeşilde çiçeğini biraz daha büyük yaptım. İkisini de video içinde anlattım. Atlamadan izlersek bütün detayları orada görebiliriz. Yastık kılıfını istediğimiz zaman çıkarıp yerine takabiliriz. Arkadan boşluk bıraktık. Yastığımın ölçüsü 35'e 35 santim. Bunu istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Ne kadar daha büyük yaparsanız o kadar fazla ip gidecektir. Şu anda görünümü sanki bir papatya'ya benzettim ben. Ama bunu farklı renklerde yapabilirseniz ayçiçeğine de benzetebilirsiniz. Orta kısmını kahverengi, kenarlarını sarı yaparak ayçiçeğine benzetebilirsiniz arkadaşlar. Ben yapılışını gösterdim. Gerisi sizin hayal gücünüze kalmış. Ben bu renkleri tercih ettim. Sizler farklı renklerde yapabilirsiniz. Benden görüp yapan arkadaşlar paylaşım yaparken benim Instagram hesabımı etiketlerseniz hem ben görmüş olurum hem de diğer arkadaşlara fikir olur. Modelimizin yapılışına geçebiliriz. Sarı modeli yaparken bu şekilde 2 mm kalınlığında koton ip kullandım. Yurt dışında yaşıyorum. Bunları Hobby Lobby mağazasından alıyorum iplerimi. Bu ipi Can Fabrik mağazasından. Yeşil ipi de bu şekilde makrome ip kullandım. Ortasında yeşil, kenarlarında da simli makrome ip kullandım. İpim 2 mm koton makrome, %40 koton, %40 polyester, %14 rayon. Bu yüzdelikler bazen değişebilir. İpim %100 koton değil, karışık. Bu şekilde gevşek olduğu zaman 2 mm kalınlığında, bu şekilde gergin durduğunda 1,5 mm kalınlığında ip gibi görünüyor. Eğer %100 koton makrome ipler kullanacaksanız 1 mm kalınlığında, 2 mm kalınlığında ip kullanabilirsiniz. Koton ipler de kullanabilirsiniz. İstediğiniz iple yapabilirsiniz. Çiçeğe sihirli halka yaparak başlıyorum. İpimi bu iki parmağımın arasında sıkıştırıp işaret parmağımın oradan çeviriyorum. Bunu yapmanıza gerek yok. Ben sadece ipin gelişini ayarlayabilmek için bu şekilde yapıyorum. Ama normalde parmağınıza sarıp sihirli halkada yapabilirsiniz. Ben bunu hiç parmağıma ip dolamadan buradan gelişini ayarlayabilmek için yapıyorum. Sihirli halka yaparken orta parmağımın önden arkaya doğru bir tur sarıyorum. Birleşim noktasından tutuyorum. Bu sardığım ipin altından beri ipimi alıyorum. Bakın şöyleydi. Bir tur çevirerek bir sık iğne yaparak ipimi burada sabitleştiriyorum. 3 zincir yapıyorum. İlk yaparken 1 yapmıştım. Şimdi 2 ve 3. 3 zincir yaparak başlıyorum. Bu benim ilk trabzanım sayılıyor. 1 2 3 4 toplamda bu halkanın içine 24 tane trabzan yapıyorum. İkili trabzan 4 5 6 bu şekilde toplamda 24 trabzan yapalım. Toplamda 24 tane trabzan yaptım. Halkamı sıkabildiğim kadar sıkıyorum. İyice kapanana kadar sıkıyorum. Bu ilk yaptığım zincirin 3. zincirine batarak ipimi de bunun üstüne doluyorum. Sıramı birleştiriyorum. İlk sırayı bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi bu ilk trabzan, yani zincir yaptığım yerin arkasından beri bir sık iğne yapıyorum. Normal bir sık iğne. Arada 2 zincir. 2 trabzan atlıyorum. 1 2 3. trabzanın arkasından beri tekrar bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir, 1 2 trabzan atlıyorum. 3. trabzanın arkasından bir sık iğne yapıyorum.
2 zincir, 1 2 trabzan atlıyorum. 3. trabzanın arkasından bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. 2 zincir, 2 trabzan atlıyoruz. 3. trabzanın arkasından bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Toplamda böyle 8 tane olacak. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi sonuncuyu yapacağım. 2 zincir, bakın burada 2 trabzan atlamıştık. Üçüncüsü bu. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak bu şekilde sıramı birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Bunu sık iğne yerine çekiyorum. Şimdi bu boşluklara trabzan yapmaya başlayacağız. Bu zincirlerin içine tığımı doluyorum. İlk çakma trabzan yapıyorum bu boşluğun içinde. Tığımı doladım. Normal trabzan yapar gibi ipi aldım. Üçünü birlikte yapıyorum. 2 seferde çekmiyorum. Şimdi normal trabzan yapıyorum. Tığımı doluyorum. Boşluktan ipi alıyorum. İlk önce ikisini, sonra diğer ikisini normal trabzan yapıyorum. Tekrar normal trabzan yapıyorum bir tane daha. 2 seferde çekiyorum. Bir sık iğne, bir çakma trabzan, 2 normal trabzan. Şimdi tekrar bir çakma trabzan yapıyorum. Normal trabzan yapar gibi üçünü birlikte yapıyorum. En son bu diğer sırada yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak normal bir sık iğne yapıyoruz. İlk başlarken çektiğimiz bir zincir bu sık iğne yerine. Şimdi yeni boşluğa başlıyoruz. Bir çakma trabzan. Yani üçünü birlikte yapıyoruz. 2 tane normal ikili trabzan yapıyoruz. 1 tekrar normal trabzan, 2 seferde çektiğimiz. Şimdi tekrar bir çakma trabzan yapıyoruz boşlukta. Sık iğneyi diğer sırada yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz. Bir sefer daha göstereyim. Sıradaki boşluğa başlıyoruz. İlk önce çakma trabzan, 2 normal trabzan, 1 2. Şimdi tekrar bir çakma trabzan boşluğun içinde. En son bu sık iğnenin tepesine bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde bütün boşlukları yapıyoruz. Bu şekilde toplam 8 yaprak oluyor. Sıra sonuna kadar yapalım. Sonuncu yaprağın çakma trabzanını yaptım. Bu ilk zincir çektiğim yere batarak sıramı birleştiriyorum bu şekilde. Şimdi yeni yaprak yapabilmek için burada çektiğimiz zincirlerden yapacağız. Burada diğer sırayı yaparken bu zincirlerin orada bir sık iğne yapmıştık. O sık iğnelerin tepesine bakın, bu sıradaki son sıradaki değil. Ondan önceki sırada zincirleri yaparken bakın trabzanın arkasından beri bir sık iğne yapmıştık. Bu sık iğnenin tepesinden beri bir sık iğne yapıyoruz. 3 zincir. Tekrar bakın burada trabzanın üzerinde, trabzanın arkasından beri bir sık iğne yapmıştık. Bu sırayı yaparken o sık iğnenin tepesine batmıştık. Şimdi aynı yere batarak bir sık iğne yapıyoruz. Bakın bir sık iğne. Bu şekilde zincir arkada kalıyor. 3 zincir. Aynı bu sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne yapıyoruz. Bakın zincir arkada oluyor. 3 zincir. Bir önceki sıradaki sık iğnenin tepesine batarak normal sık iğne yapıyoruz. 3 zincir. Sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Bütün yaprakların arkasını sıra sonuna kadar sık iğnelerin tepesine batarak yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncu zinciri de çektim. Burada sık iğne olarak başladığım yerin tepesine batarak ilmeğimi oradan alıyorum. Bu ilmeğin içinden geçirerek iz sürme yaparak burada birleştiriyorum. Bu şekilde ikinci yaprağın da başlangıç kısmını başlamış oluyoruz.
Bu sırada da aynı bir zincir çekerek sık iğne yerine bir zincir çekiyorum. Yaprak yapmaya başlıyoruz. İlk çakma trabzan yapıyoruz. Burada arada normal 2 trabzan yapmıştık. Şimdi bu arada toplam 3 tane normal ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. Biterken de tekrar bir çakma trabzan. Bu sık iğnenin tepesinde bir sık iğne. Diğer sırada zinciri yaparken tekrar bu aynı boşluğa tekrar batacağız. Tığımıza doluyoruz. Boşluk içerisinde bir çakma trabzan. Arada tekrar normal 3 trabzan. 1 2 ve 3. Tekrar biterken bir çakma trabzanla bitiyoruz. Sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne yapıyoruz. Aynı şekilde buradaki yapraklarda yaptığımız gibi sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Son çakma trabzan yaptım. Bu ilk yaptığım zincirin oradan sıramı birleştiriyorum. Bu sıralarda zincirleri çekerken 2 yapmıştım. Bir zincir çoğaltarak 3 yapmıştım. Bu sırada 4 yapmayacağım. Çünkü 4 yapınca bu arkaya doğru şapka gibi bükülüyor. O yüzden düz durması için burada 2 zincir çoğaltacağım. Toplamda 5 zincir yapacağım. 1 2 3 4 5. Bu diğer sırada yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Bu diğer sırada yaptığım sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne. 5 zincir. Bu diğer sırada yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne yapıyoruz. Zinciri burada 2 zincir çoğalttık ama yaprakları yaparken normal sayıda birer tane trabzan çoğaltarak yapacağız. Bu zincir sayısını değiştirdik ama yaprakta normal sıraya göre devam edeceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Burada yaptığım sık iğnenin tepesine batarak sıramı burada birleştiriyorum. Aynı burada tekrar bir zincir çekerek başlıyorum. Çakma trabzan yaparak ilk başlıyorum. Bir çakma trabzan. Arada normal 4 trabzan yapıyoruz ikili. 1 2 3 ve 4. Yaprak biterken de bir çakma trabzan. Sık iğnenin tepesinde bir sık iğne yapıyoruz. Başlarken bir çakma trabzan. Arada 4 ikili trabzan. 1 2 3 4. Şimdi yaprak biterken de bir çakma trabzan. Sık iğnenin tepesinde bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde bütün yaprakların arkasında sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. İlk zincir yaptığım yerden iz sürme yaparak sıramı birleştiriyorum. Bu diğer son sırada değil, ondan önceki sırada yaptığımız sık iğnenin tepesinden bir sık iğne yaparak sıramı birleştiriyorum. Bu yaprakların arkasındaki bu zincirleri çekerken 2 ile başladık. Sonra 3 yaptım. Sonra 5 yaptım. Böyle düz durması için. Şimdiki sırada 6 tane yapacağım. Eğer sizde 6 zincir gergin duruyorsa, böyle dönüyorsa çiçek, o zaman 7 yapabilirsiniz. Bunu kendi ipiniz ve elinizin sıklığına göre buradaki zinciri değiştirebilirsiniz. Ben 6 tane yapacağım. 1 2 3 4 5 6. Bu diğer sırada yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. 6 zincir. Bu sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. 6 zincir. Bu sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum.
Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Eğer kasma yaparsa, çiçek arkaya doğru dönerse buradaki zincir sayısını değiştirebilirsiniz. 6 zincir çektim. Son yaprağın arkasından beri bu ilk yaptığım sık iğnenin ortasından birleştirerek sıramı birleştiriyorum. Şimdi yaprak yapmaya başlıyoruz. Bir zincir ilk sık iğne için, yaprağın içinde çakma trabzan yapmaya başlıyorum. Burada ortada normal ikili trabzan 4 tane yapmıştık. Bu yaprakta 5 tane yapıyoruz. Bir çakma trabzandan sonra toplam 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 3 4 ve 5. Yaprağın sonunda tekrar bir çakma trabzan yapıyoruz. Bu sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne yapıyoruz. Aynı yaprak işlemi bütün zincirlerin içine yapıyoruz. Bir çakma trabzanla başlıyoruz. Ortada ikili trabzan, 1 2 3 4 ve 5. Yaprağın içinde son çakma trabzanı yapıyoruz. Sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Bu ilk yaptığım zincirin içinden beri sıramı birleştiriyorum. Bunu bu beyazda yaptığım gibi ben 4 tane yaprak yapmıştım. Bunun gibi yapmak isteyenler buraya kadar yapıyoruz. 4 yaprak yaptım. Sonra bu beyaz kısma başlıyoruz. Eğer bunda yaptığım gibi bir sıra daha eklemek isterseniz bakın 2, 4, 5 bu 5 sıra. 5 sıra yapmak isteyenler bir sıra daha yaprak ekliyorlar. Ben şimdi bir sıra daha yaprak eklemesini göstereceğim. Diğerinde bir sıra daha yaprak ekledikten sonra bu beyaz kısmı, başlama kısmı sayısı diğerine göre farklı olacak. İkinci sıradan sonrası hep aynı olacak. Eğer buna bir yaprak daha eklemek istersek yeşildeki gibi bu zincirin ortasından beri bir sık iğne yapıyorum. Burada 6 zincir çekmiştik. Şimdi burada bu sırada 8 zincir çekiyorum kasma olmaması için. 8 zincir çektikten sonra aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi bu sık iğnenin oradan bir sık iğne yapıyoruz. 8 zincir. Eğer buna bir yaprak eklemek istersek de bu zinciri yapıyoruz. Direkt beyaz kısma başlamak istiyorsak da bu sırayı yapıyoruz. İkisinde de aynı 8 zincir çektikten sonra bu sık iğnenin ortasında bir sık iğne yapıyorum. 8 zincir. Buradaki sık iğnenin oradan bir sık iğne yapıyoruz. Bu sırayı da 8 zincirle tamamlıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Burada yaptığım sık iğnenin içinden beri ipimi buradan geçiriyorum ve sabitliyorum. Beyaz kısma geçmek isteyenler, böyle 4 yaprak yaptıktan sonra beyaz kısma geçmek isteyenler ipini burada kesiyor, sarı ipi, diğer renge başlayabilir. Eğer bir sıra daha yaprak eklemek isteyenler bu şekilde yaprak yapabilir. Bir zincir ilk sık iğne için, çakma trabzan, arada ikili trabzan yapmaya başlıyoruz. Sırada trabzan yaparken ortadaki trabzanları normal buradaki sıralamaya gidersek burada 2, 3, 4, 5, 6 olacaktı. Ama burası bayağı genişlediği için bu sefer arada 7 tane normal ikili trabzan yapıyorum. Bir çakma trabzan, ortada 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yaprak biterken de bir çakma trabzan. Sık iğnenin tepesinde bir sık iğne. Tekrar yeni yaprağa çakma trabzan yaparak başlıyoruz. Arada 7 ikili trabzan. 1, 2,
3 4 5 6 ve 7. Yaprak biterken de bir çakma trabzan yapıyorum. Sık iğnenin tepesinde bir sık iğne yaparak bu şekilde bütün yaprakları tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. İlk zincirin içinden ipimi alarak burada sabitleştiriyorum. Şimdi beyaz kısmı başlamak için tekrar bu yaprakların altında yaptığımız zincirden yapmam gerekiyor. Bu diğer sırada yaptığımız sık iğnenin içinden beri bir sık iğne yapıyorum. Şimdi bu sırada 9 zincir çekerek yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9. Eğer bu 9 zincir çok kasıyorsa bir zincir çoğaltabilirsiniz. Bu diğer sırada yaptığımız sık iğnenin içine bir sık iğne yapıyoruz. 9 zincir, bu sık iğnenin içinden bir sık iğne yapıyoruz. 9 zincir, bu sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sonuncu zincirimi de çektim. Bu ilk yaptığım zincirin içinden beri sıramı birleştiriyorum. Bir zincir çekerek ipimi burada kesiyorum. Şimdi beyaz renge başlıyoruz. Beyaz iple zincir çekerek başlıyorum. Direkt boşlukta kenarda bir sık iğne yaparak ipimi burada sabitliyorum. Zincir çekmeye başlıyorum. İlk trabzan yerine burası köşe olacak. 5 zincir yaptım. Tığıma 2 sefer doluyorum. Boşlukta üçlü trabzan yapıyorum bu şekilde. 2 tane, bu 1. Tekrar tığımı 2 sefer doluyorum. Boşlukta bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Şimdi normal trabzan yapmaya başlıyorum. Tığıma bir sefer doladım. Normal trabzan yapmaya başladım. 2 3 ve 4. 4 tane normal trabzan yaptım. 4 tane de çakma trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Boşlukta ipimi alıyorum. Üçünü birlikte. İkinci çakma trabzan. Üçüncü çakma trabzan. Dördüncü çakma trabzan. Burada sık iğnenin tepesine de normal bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde uzundan kısaya doğru gittik. Şimdi burada da kısadan uzuna doğru gideceğiz. Bu normal trabzan ortada kalıyor. Burada en son 4 çakma trabzan yapmıştık. Şimdi burada da 4 çakma trabzan yaparak başlıyoruz. 1 2 3 ve 4. Sonra 4 normal trabzan yapmıştık. 1 2 3 ve 4. Sonra 2 tane üçlü trabzan yapmıştık. Tığımızı 2 sefer doluyorum. Boşlukta üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı 2 sefer doluyorum. Aynı üçlü trabzandan bir tane daha yapıyorum. Şimdi sonuncu en kenardaki, biz bu zinciri trabzan yerine yapmıştım. Şimdi 3 sefer dolayarak en kenardaki köşe işlemini yapıyoruz. Bunu da bu sık iğnenin tepesine yapıyorum, tam köşelere. 3 sefer doladıklarımı sonra ikisini birlikte. Bir kenara bitirdim. Şimdi diğer kenara başlıyorum. Burada köşe işlemi yapacağım. Arada 2 zincir, tığımı tekrar 3 sefer dolayarak bu sırayı başlıyoruz. Aynı burada başladığımız gibi başlıyoruz. Burada zincirle başlamıştık ama burada trabzanla başlıyoruz. Şimdi köşeyi ilk bu aynı boşlukta yaparak köşeyi başlıyorum.
3 sefer doladıklarımı, şimdi 2 sefer dolayarak buradaki trabzanları yapmaya başlıyoruz. 2 sefer doluyorum. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Tekrar bir sefer daha tığımı 2 sefer doluyorum. Şimdi normal trabzan yapıyorum. 4 tane normal trabzan yapıyorum ikili. 1 2 3 ve 4. Şimdi 4 tane de çakma trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Sonuncusunu ortada bu sık iğnenin tepesine bir normal trabzan yapıyorum. Şimdi buradan kısadan uzuna doğru gideceğiz. 4 tane çakma trabzan. 1 2 3 ve 4. 4 tane de normal trabzan. 1 2 3 ve 4. Bu sefer 2 sefer dolayarak üçlü trabzan yapıyorum 2 tane. 2 sefer doladıklarımı üçüncüsünü ikisini birlikte yapıyoruz. Bir sefer daha 2 sefer dolayarak yapıyorum. 2 sefer doladıklarımı son ikisini birlikte. Şimdi artık köşeyi yapıyorum. Bu sefer 3 sefer dolayarak tam sık iğnenin tepesinde 3 sefer doladıklarımı arada 2 zincir yapıyoruz. 3 sefer doluyorum. Bu sefer kenarın diğer tarafını yapıyoruz, köşeyi. Bu şekilde köşeyi de yapmış oluyorum. Bu şekilde 2 kenar daha yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Aynı burada yaptığımızı bu 2 kenarda da yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Son köşedeki trabzanı yapacağım. 3 sefer tığıma doluyorum. Bu sık iğnenin ortasına batarak dörtlü trabzanı da yapıyorum. Köşeyi de birleştirirken bir zincir yapıyorum. Bu ilk sırada yaptığım sonuncu zincirin tepesine batarak bir sık iğne yaparak sıramı birleştiriyorum. Bu şekilde bütün kenarları hazırlamış oluyoruz. Bu diğerine göre bir sıra fazla olduğu için bu köşeleri biraz daha uzun yaptık. Tam kare olsun diye. Bundan sonraki sıralar diğeriyle aynı. 3 zincir. Bu sık iğnenin üzerine bir tane trabzan. Bu zincirin tepesine bir trabzan. Bu trabzanın tepesine bir trabzan. Bu şekilde bütün trabzanların tepesine normal ikili trabzan yapıyoruz. Aynı diğer motifte yaptığımız gibi aynı şekilde trabzan yapmaya devam ediyoruz. Şimdi ötekine devam edebiliriz. Aynı bakın gösterdiğim gibi şu anda biz bunu yaptık. İkinci sıraya başladık. Bundan sonrası diğeriyle beyazıyla hep aynı. Bakın bu sırayı yaptıktan sonra burası gerisi aynı. Böyle 4 yapraklı yapmak isteyenler burada sarı ipini kesiyor. Beyaz ipe başlıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Burada sık iğnenin orada ipimi sabitliyorum. 4 zincir çekerek başlıyorum. 4 zincir. Boşlukta bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 sefer tığıma doluyorum. Sonra normal trabzan yapmaya başlıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane normal trabzan, 3 tane çakma trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. En son bu sık iğnenin tepesine de bir
normal trabzan yapıyorum. Şimdi uzundan kısaya geldik. Tam ortaya bir trabzan yaptık. Şimdi kısadan uzuna doğru gideceğiz. 3 çakma trabzan. 1 2 ve 3. 4 normal trabzan. 1 2 3 ve 4. 2 tane de üçlü trabzan yapacağız. Birisi bu boşlukta olacak. İkincisi köşede olacak. Tekrar 2 sefer doluyorum. Sonuncu üçlü trabzana da bu sık iğnenin tepesine yapıyorum. 2 sefer doladıklarımı ve en son ikisini birlikte. Şimdi köşe yapıyorum. 2 zincir. Tığımı 2 sefer doluyorum. Tekrar bu sık iğnenin içinde boşlukta trabzanı yapıyorum. 2 sefer doladıklarımı, üçüncü de ikisini birlikte yapıyoruz. Bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum boşlukta. 2 sefer tığımı doluyorum. Boşlukta 2 sefer doladıklarımı, sonra normal trabzan yapmaya başlıyorum. 4 tane normal trabzan. 1 2 3 ve 4. 3 tane çakma trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Sonuncu normal trabzanı da bu sık iğnenin tepesine yapıyoruz. Normal trabzan. Boşlukta 3 tane çakma trabzan. 1 2 ve 3. 4 tane normal ikili trabzan. 1 2 3 ve 4. Şimdi üçlü trabzan yapıyoruz. Birini boşlukta, ikincisini köşede. 2 sefer tığıma doluyorum. Zincirin içinde 2 sefer doladıklarımı, sonra ikisini birlikte. Tekrar 2 sefer tığıma doluyorum. Köşeyi yapıyorum. 2 sefer doladıklarımı, son ikisini birlikte. Şimdi köşe için zincir yapıyorum 2 sefer. Tekrar tığımı 2 sefer doluyorum. Bu aynı sık iğnenin içinde kenara başlıyorum. Bu köşe için normal. Şimdi de boşlukta yapıyoruz. Üçlü trabzan. 2 sefer doladıklarımı, ikisini birlikte. Burada da diğer kenara başladım. Şimdi aynı bu kenarı, bu iki kenara da yapıyoruz. Toplam 4 kenarımız oluyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Üçlü trabzanın bir tanesini boşlukta yaptım. İkincisini de burada köşede sık iğnenin olduğu yere batarak üçlü trabzanımı da yapıyorum. Şimdi köşeyi birleştiriyorum. Bir zincir. Burada sonuncu zincirin tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde tam ortada bitmiş oluyorum. Yeni sıraya da köşeden başlamış oluyorum. 3 zincir. Burada boşlukta, yani bu sık iğnenin olduğu yerde normal bir trabzan. Bu zincirin tepesine bir trabzan. Trabzanın tepesine bir trabzan. Bu şekilde bütün trabzanların tepesine birer tane trabzan yapıyorum. Çoğaltma sadece köşelerden bu şekilde 2 tane çoğaltıyoruz. Başka hiç çoğaltmıyoruz. Bu şekilde trabzanların tepesine normal ikili trabzan yapıyoruz. Bu sırada hepsini aynı yapıyoruz. Bu şekilde köşeye kadar yapalım. Köşeye kadar geldim. Son trabzanın üzerine de yaptım. Şimdi boşlukta köşe kısmını yapıyoruz. Zincirin içinde 2 trabzan. Tekrar yeni köşe için 2 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde 2 trabzan yapıyorum. 1 ve 2.
tekrar trabzanların tepesine trabzan yapmaya başlıyorum. Bu ilk trabzan tepesine batarak sırasıyla bütün trabzanların üzerine normal ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Başlarken köşenin yarısını yapmıştım. Şimdi de köşenin diğer yarısını yaparak sırayı bitiriyoruz. Boşlukta 2 trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Bir zincir çekiyorum. Bu üçüncü zincirin tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bu sırayı da bitirmiş oluyoruz. Yeni sıraya aynı diğer sırada yaptığımız gibi başlıyoruz. 3 zincir, boşlukta bir trabzan, zincirin tepesinde bir trabzan, trabzanın tepesinde bir trabzan. Bu şekilde bütün trabzanların tepesine bir trabzan yapıyoruz. Bunu da aynı diğer sıradaki gibi yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Boşlukta köşenin diğer yarısını yapıyoruz. 2 trabzan yapıyorum. Bir zincir çekerek sıramı birleştiriyorum. Üçüncü zincirin içinden beri bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ortadan başlamış oluyorum. Bu 4 yapraklıda da 5 yapraklıda da aynı. Hep bu son sırayı tekrar ederek yastığımızı büyütüyoruz. Yapmak istediğimiz uzunluğa kadar, yastığın köşesine gelene kadar bunu büyütüyoruz. Bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi son sırayı tekrar ederek yapalım. Şimdi yastıklarımı ölçüyorum. Yapmak istediğim uzunluğa kadar gelmiş mi? Örtüyü çapraz bir şekilde yerleştiriyorum. Bakın bu şekilde bu kenar kısmı bu köşeye gelene kadar bu uçlar bu şekilde birbirine yetişiyorsa ve bu kenar kısmı bu köşelere denk gelmişse yastığımız ideal ölçüye ulaşmış demektir. Ölçümü aldıktan sonra birleştirme aşamasına geçebiliriz. Ben bu renkte birleştirmesini göstereceğim. Sarıyı da yapıp sizlere göstereceğim. Bakın sarıyı da aynı şekilde yaptım. Onu da böyle ölçüyorum. O da köşeye kadar geliyor. Bunu da bu şekilde birleştireceğiz. Sarının bitmiş halini göstereceğim. Yaparken bu yeşili de göstereceğim. Şimdi yastığı tam bu şekilde ortadan katlıyorum. Bu en son yaptığım yer köşeye gelecek şekilde. Böyle ortadan katladım. Bu kenarı birleştireceğiz tamamen. Bu kenarı da birleştireceğiz. Köşeden birleştirmeye başlıyorum. Burada bu tarafta bir zincir var. Yani ikinci zincirde bitmiş oluyoruz. Burada ilk zincirden, bu tarafında ilk zincirinden birleştirmeye başlıyoruz ve tek tellerini alarak birleştirmeye başlıyoruz. Bu zincirin tek telini benden taraftaki, karşı taraftaki zincirin de benden taraftaki telini tığıma batırıyorum. İpi alıyorum, ikisinin içinden beri ilmeğimin içinden geçiriyorum. Sık iğne yapmıyoruz, iz sürümü yapıyoruz. Şimdi zincirler bitti. Aynı işlemi trabzanların tepesine yapıyoruz. Benden taraftaki trabzanın arka telinden, diğer taraftaki trabzanın benden taraftaki telden, yani iç kısımdaki tellerinden tığımı geçiriyorum. İpi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde iz sürümü yapıyoruz. Bir tel buradan, bir tel karşıdan ipi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde her trabzanda aynı işlemi yapıyoruz. Bir tel buradan, bir tel karşıdan iz sürümü yaparak birleştiriyoruz. Bunu dikerek de yapabilirsiniz. Sık iğne yaparak da yapabilirsiniz. İz sürümü yapınca daha iyi duruyor. Bir tel oradan, bir tel buradan. Bakın bu şekilde birleştiriyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyoruz. Sıra sonuna kadar birleştirelim. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncu trabzanların tepesinden de iz sürme yapıyorum. Bir zincir çekerek ipimi burada kesiyorum.
Sonra bu ipi arkada saklıyoruz. Sonra diğer tarafa geçiyoruz. Bu kenarı birleştirdik tamamen. Şimdi aynı şekilde karşı tarafı da birleştiriyoruz. İpimi alıyorum. Bir zincir çekerek başlıyorum. Köşeleri tam denk getiriyorum bu şekilde ucuca. Bu trabzanın yanındaki zincirin arka telinden, aynı şekilde diğer taraftaki trabzanın yanındaki zincirin arka telinden ipi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Aynı şekilde trabzanların tepesinde de bir tel oradan, bir tel karşıdan iz sürümü yapıyoruz. Burayı da aynı şekilde bütün trabzanların tepesinde iz sürümü yaparak kenara kadar birleştiriyoruz. Bir tel oradan, bir tel buradan iz sürümü yapıyoruz. Burayı da aynı şekilde sıra sonuna kadar birleştirelim. Burayı da sıra sonuna kadar birleştirdim. Son trabzanların tepesinden ipi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Bir zincir çekerek ipimi burada kesiyorum. Bu ipi de, bu başlangıç kısmını da arkada saklıyoruz. İki kenarı bu şekilde birleştirdikten sonra diğer iki kenarı birleştiriyoruz. Şimdi bu kenarı birleştireceğiz. Bakın, birleştirmediğim kenarın tam ortasından beri tutuyorum. Çekince direkt kendisi bu şekilde ortadan katlanıyor. Biz bu köşeleri birleştirmiş olduk. Şimdi bu köşeleri de yarıdan itibaren birleştireceğiz. Bu ortada yastık geçmek için boşluk bırakacağız. Ben göz kararı bir boşluk bırakacağım. Siz de yastığınıza göre yastık geçecek kadar burada mesafe bırakın. Ben tam ortadan beri birleştirmeye başlayacağım. Bu şekilde ölçeceğim. Bu ipimi de bir zincir çekerek başlıyorum. Bakın, bu şekilde tek tek ölçeceğim. Trabzanları ucuca getirmeye çalışıyorum. Tam ortadan olması için. Bakın, bu şekilde göz kararı buradan birleştirmeye başlayacağım. Bu trabzanın tepesinden, diğer karşı tarafın tepesinden batarak ipimi oradan alacağım. İz sürme yapmaya başlayacağım. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Sırasıyla bütün trabzanların tepesinden iz sürme yaparak birleştiriyorum. Sırasıyla bütün trabzanların tepesinde iz sürme yaparak birleştiriyorum. Aynı diğer kenarlarda yaptığımız gibi, ama bunu ortadan başladık. Bu şekilde köşeye kadar birleştirelim. Bu kenarda köşeye kadar birleştirdim. Son trabzanların tepesine de batarak iz sürmemi yaptım. Bir zincir çekerek ipimi burada kesiyorum. Arkada saklıyoruz. Sonra diğer tarafa geçiyoruz. Burada da aynı şekilde ortadan başlayarak bu taraftaki gibi birleştiriyoruz sıra sonuna kadar. Zincir çekerek tekrar başlıyorum. Burada tekrar birbirine denk getiriyorum. Aynı burada ne kadar mesafe bıraktıysam burada da aynı mesafeyi bırakıp birleştirmeye başlıyorum. Bu şekilde iz sürme yapmaya başlıyoruz. Burayı da aynı şekilde sıra sonuna kadar birleştirelim ve ipimizi arkada saklayalım. Ondan sonra birleştirme aşaması bitiyor. Bütün kenarları birleştirdim. Ortada yastık için mesafe bıraktım. Önden de bu şekilde oldu. Şimdi burada yastığı bağlamak için bir bağcık yapacağız. Buraya düğme de dikebilirsiniz. Benim gibi bağlama ipi de yapabilirsiniz. Burayı da normal zincir çekerek yapıyorum. Yaklaşık 40 tane zincir çekerek bu ipimi oluşturuyorum. Bu şekilde 40 tane zincir çekerek ipimizi oluşturabiliriz. 40 tane zincir çektim. 40 benim gözüme az geldi. 10 tane daha zincir ekliyorum.
İpimi burada kesiyorum. Gözünüze hala kısa geliyorsa biraz daha ekleyebilirsiniz. Bu kestiğimiz ipi de zincirlerin arasında saklamaya çalışıyorum. Bu şekilde tığımı tek telden geçiriyorum. İpi zincirlerin arasından aşağı doğru çekiyorum. Aynı şekilde başlangıç kısmını da yapıyorum. Bu şekilde uçları temiz oluyor. Bu arkadaki şu köşe boşluklarının içinden bağlayabiliriz. İpimiz yıkarken kaybolmasın diye bu şekilde tek tarafta sıkı düğüm atarak burada sabit kalmasını sağlayabiliriz. Bu arka boşluklardan geçirerek yastığımızı geçirdikten sonra bu şekilde bağlayarak fiyonk atabilirsiniz. İstediğiniz zaman açıp yastığınızdan kılıfını çıkartıp yıkayabilirsiniz. Şimdi püskül aşamasına geçebiliriz. Püskülünü yaparken istediğiniz ipi kullanabilirsiniz. İsterseniz bu dış renginden püskül yapabilirsiniz. İsterseniz iç renginden püskül yapabilirsiniz. Ya da farklı bunlara yakın renklerde ya da aynı renkte olan farklı kalınlıklardaki ipleri de deneyebilirsiniz. Hangisi daha çok yakışıyorsa o ipi kullanabilirsiniz. Püskülü yaparken bu şekilde 2 adet 40 santim ipi hazırlıyorum. Ben püskülü yaparken elimde saracağım. Eğer sizler bunu benim gibi elimde yapamıyorsanız bir kartona, bir kredi kartına, herhangi bir cisme sararak da yapabilirsiniz. Normalde püsküllerimi ben bu şekilde sararak 15 defa elime sarıyordum. O büyüklük benim için yetiyordu. 25 defa elime saracağım. Bunu ne kadar çok sararsanız püskülünüz o kadar büyük olur. Ne kadar az sararsanız o kadar küçük olur. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 şu anda bu kadar oldu. İsterseniz biraz daha ekleyerek püskülümüzün biraz daha hafif kabarık olmasını sağlayabiliriz. 25 benim için yeterli. İpimi kestim. Bu daha önce hazırladığım ipin bir tanesini püskülün içinden beri geçiriyorum. Tam ortadan beri sıkıca tutuyorum. 2 sıkı düğüm atıyorum buraya. Bu birincisi. Bu da 2. Tekrar iyice düzelttikten sonra yaklaşık 1,5 santim kadar aşağıdan parmağımı sıkıca tutuyorum. Bu diğer ipi alıyorum. Böyle püskülün boyunda tutuyorum. Bunu da parmağımın altında sıkıştırıyorum iyice. Bu şekilde sarmaya başlıyorum. Sırasıyla üst üste gelmeyecek şekilde böyle yan yana ipimin yettiğince sarıyorum. 4. Bu da 5. İpin iki ucuyla başlangıç kısmıyla sardığım ipi 2 sıkı düğüm atıyorum. Bir. 2. Bu bağladığınız ipi bu şekilde de bırakabilirsiniz ama böyle bırakınca kötü görünüyor. Bunun daha iyi görünmesi için bu sardığımız ipin arkasından beri tığımı geçiriyorum. Tığ yardımıyla bu bağladığımız ipleri püskülün içine doğru çekiyorum. Bu sefer arkası daha iyi duruyor. Bu şekilde düğümün bu bağladığımız yerin arkasına geçmesini sağlıyorum. Bu şekilde. Böyle olunca daha iyi görünüyor. Sonra bu uç kısmını düzeltmeye başlıyoruz. İlk önce katlı ipleri kesiyorum. Sonra iyice düzelttikten sonra boylarını düzeltiyorum. Bu şekilde düzeltiyoruz uçlarını. Toplamda 4 adet püskülümüzü hazırlıyoruz. Püskül takarken bu şekilde orta renkten de püskül takabilirsiniz.
Bu şekilde kendi renginde de püskül takabilirsiniz. Hangi renk daha hoşunuza gidiyorsa. Dediğim gibi hangisi hoşunuza gidiyorsa o püskülü kullanabilirsiniz. Püskülümü alıyorum. Tam köşeden tığımı geçiriyorum. İpin tekine buradan geçiriyorum. 2 sıkı düğüm atıyorum. Sonra bu bağladığımız ipi aynı burada yaptığımız gibi bu bağladığımız ipin arkasından beri aşağıya doğru çekiyoruz. Temiz durması için. Bu ipi arkada yastığın içinde de saklayabilirsiniz. Bu şekilde püskülün içinde de saklayabilirsiniz. Püskül takma işlemi de bu şekilde yastığımıza geçirip size bitmiş halini gösteriyorum. Modellerin bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Zili açarak sıradaki videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.